Merhabalar. Birkaç gündür Kahire'deyim. Buraya ilk defa geliyorum. Benim gelmemden bir gün önce Kahire'de ciddi bir yağmur yağmış. Ben geldiğimde yağmur bitmişti ama sokaklarda çok ciddi su birikintileri vardı. Şehrin böyle ciddi yağmurlara çok hazırlıklı olmadığını söylediler. Yağmur suyu deşarj olamıyor hiçbir yerden ve sokaklarda çok ciddi birikintiler oluşturuyor. Hatta bazı noktalarda araçların gerçekten geçişini engelleyecek ciddi birikintiler vardı. So the city is not prepared for the heavy rain, right? Şehir hakkındaki ilk izlenimlerim ise şöyle. Öncelikle trafiğin düzensizliği çok dikkat çekiyor. Ve aynı zamanda tabii ki sürücülerin çok fazla korna kullanıyor olması inanılmaz bir gürültü oluşturuyor. Yani insanlar şeridinden gitmiyor. Trafik ışığı görmediğim gibi araba kullanmaya kesinlikle cesaret edemezdim. Buranın trafiğini gördükten sonra İstanbul'daki trafik gayet makul. Bu insanlar neden kaldırımdan yürümüyor diye sorabilirsiniz. Kahire'de trafikteki araçların %90'ı belki üzerinde bir hasar olan araçlardır. Kesinlikle bir trafik kazasına karıştığını üzerindeki vuruk kırıklardan, çiziklerden anlarsınız. Özellikle toplu taşıma araçlarında bu kırık, dökük, vuruklar çok daha fazla. Açıkçası sokaklarda Abdülfettah el-Sisi'nin resimlerini daha fazla görmeyi bekliyordum. 2-3 yerde gördüm billboardlarda. Ancak beklediğim kadar değildi açıkçası. Kahire tabii çok büyük bir şehir. Nüfusu 20 milyondan daha fazla. Güvenlik anlamında ise genel olarak çok ciddi bir problem olmadığını belirttiler. Yeni Kahire diye bir ilçe oluşturmuşlar. Yeni inşa edilen alışveriş merkezleri, yüksek güvenlikli siteler ve iş merkezleri var daha çok. Genel olarak tabii ki daha düzenli bir yer. Altyapısı yeni ve yolların durumu çok daha iyi. Kahire'nin eski mahalleleriyle kıyasladığınızda aslında ciddi bir fark var arada. Yeme içme konusuna gelecek olursak da Kahire'de tabii her türlü restoran mevcut aslında. Burada beni geleneksel bir Mısır restoranına götürdüler. Ne tür yemekler olduğunu restorana gidene kadar çok sormadım, aklıma gelmedi. Daha sonra restorana oturduğumuzda sipariş verirken ne sipariş verdiğini sordum arkadaşıma. Güvercin dedi. Anlayamadım ilk başta. Yani nasıl yani güvercin, şaka yapıyor zannettim. Hayır dedi, güvercin dedi. Buranın en meşhur yemeği güvercin dedi. İlk başta çok garibime gitti gerçekten. Yani aslında güvercinin yendiğini biliyorum. Bazı Avrupa ülkelerinde de güvercin yeniyor. Türkler için alışılmış bir şey değil. Dolayısıyla güvercin içeren yemekler de ilk başta çok kulağa çekici gelmiyor açıkçası. Neyse ki sadece güvercin gelmedi. Başka et türünden köfteye benzer veya kuzu etiyle yapılmış veya işte pirinçli farklı yemekler de yedik. Ancak güvercin dolması özellikle, yani güvercini içini pirinçle dolduracak şekilde hazırladıkları özel bir yemek var. Çok seveni olduğu belli bu yemeğin burada. Açıkçası ben de tadına baktım. Tavuk etine biraz benzer ama çok daha yoğun bir tabii aroması var. Çeşitli baharatlar da kullanılmıştı. Aşırı beğendiğimi söyleyemem. Ancak bundan sonra özellikle sokakta güvercin gördüğüm zaman hep Mısır'daki bu güvercin restoranı gelecek aklıma. Evet, şu an Kahire'de Nişantaşı isimli bir Türk restoranındayım. Fonda da Tarkan çalıyor. Oynama şıkıdım şıkıdım.
Evet arkadaşlar, Tahrir Meydanı'ndayız. 2011'deki Arap Devrimi'nden hatırlayacaksınız. Burası Tahrir Meydanı. Yani aslında İstanbul'un Taksim'i gibi bir yer. Buradaki insanların da şu anda en büyük problemi ekonomik kriz. Ekonominin çok iyi olmadığını söyleyebiliriz. Hatta dün Mısır lirası devlet tarafından devalüe edildi. Serbest piyasa yok. Devlet kontrolünde gerçekleşiyor bu durum. Bu arada Kahire'ye gelirseniz ATM'ler yardımıyla çok düşük komisyon ödeyerek Mısır lirası çekebilirsiniz. Yani döviz bürosuyla vesaire çok uğraşmanıza gerek yok. Yüksek komisyonlar olduğunu söylediler. ATM'den rahatlıkla para çekebilirsiniz. Bunun yanında kredi kartı kullanımı da birçok yerde zaten yaygın. Herhangi bir sorun ben yaşamadım açıkçası. Kahire'nin en meşhur turistik noktalarına ise yarın gitmeyi planlıyorum. Tabii ki piramitler bunlardan biri olacak. Evet, şu anda eski Kahire'ye doğru yol alıyoruz. Geçmiş olduğumuz yolun durumu çok iyi, yeni inşa edilmiş. Devlet bu yolu inşa edebilmek için yol kenarındaki arazileri satın almış. Ancak arsa sahiplerine ödedikleri para çok düşük olduğu için bu insanların şu anda çok zor durumda olduğunu söyledi. Expensive. Now the cost of life is really high day by day. Evet arkadaşlar, yol bitti. Develerle devam ediyoruz. Güvercinleri nasıl yakalayıp yemiyorlar ya? Şaşırdım vallahi. Üç piramidi de panoramik olarak görebileceğimiz bir noktadayız. Gerçekten çok güzel bir manzara. Aklıma Simyacı romanındaki Çoban Santiago'nun hikayesi geldi. O da İspanya'dan buraya kadar bir hazineyi bulmak için gelmişti. Şu anda onun hikayedeki bulunduğu noktadayım. Evet, Mahmut rehberim piramitleri gezdiriyor, anlatıyor. Kendisi hem lisanslı bir turist rehberi, aynı zamanda da arkeolojist. Evet, şu an en büyük piramit Keops'un önündeyim. Daha önce onlarca kez çeşitli fotoğraflarını görmeme rağmen yakından gerçek halini görmek inanılmaz etkileyici. Özellikle de bunun tam 4500 yıl önce inşa edildiğini göz önünde bulunduruyor. Evet, Kefren piramidinin önündeyim. Tepesindeki kaplama hala duruyor, Keops'tan farklı olarak. Ve ne kadar keskin ve parlak olduğunu ilk yapıldığı zamanlarda hayal etmek zor değil. Ve evet, karşımızda Sphinx, piramitlerin koruyucusu. Burnunu Napolyon'un uçurduğu söyleniyor ama aslında uydurma bir hikayeymiş. Evet, Sphinx'in vücudunun aslında aslan yapısında olduğu söylenir, ancak doğrusu çakal veya köpek benzeri bir hayvanın vücudu olduğu söyleniyor. Aslında ilk yapıldığında kafasının da yine bu çakal veya köpek kafası şeklinde olduğu, ancak daha sonra Kefren piramidini yaptıran Firavun'un kendi yüzünün heykelini yaptırıp Sphinx'in kafa bölümünü değiştirdiği söyleniyor. Evet, şu anda şu parmağımın ucunda gördüğünüz yer aslında Firavunların mumyalama işleminin yapıldığı bölme. Üzerinde durduğum yer ise mumyalama işlemi tamamlandıktan sonra mumyalanmış bedenin son ebedi istirahatini yapacağı mezara, yani piramide taşındığı bölüm. Evet, bu kısa Kahire seyahatinden gözlemlerim bu şekildeydi. Görüşmek üzere.